1943 yılında sürgünde yaşayan ve uçması yasaklanmış bir savaş pilotu, asteroitten gelen küçük bir çocuk hakkında bir kitap yazdı. Hı hı. Çoğu insan o kapağa, hani çöl kumları üzerinde duran o sarı saçlı çocuğa bakar ve şey düşünür, tatlı, uyku öncesi okunacak bir çocuk masalı bu. Yani evet, genelde raflarda çocuk kitapları bölümünde durur zaten. Aynen öyle. Belki sen de yıllar önce okudun bunu, dinleyen dostumuz, ve ne sevimli bir hikaye diyerek rafa kaldırdın. Ama bugün seninle birlikte o rafa uzanıp bu kitabı yeniden açacağız. Kesinlikle açmalıyız. Çünkü bu derinlemesini incelemedeki tek misyonumuz sana şunu kanıtlamak: Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi kesinlikle bir çocuk kitabı değil. Hiç değil hem de. Kendi kendimize yarattığımız o görünmez hapishanelerini ve kaybolan anlam arayışını yüzümüze adeta bir tokat gibi çarpan son derece acımasız ve derin bir felsefi metin bu. Ya metnin daha ilk sayfalarında yazarın bizi konumlandırdığı yer o kadar sarsıcı ki. Hı hı. Bize doğrudan çocukluk algısının nasıl sistematik bir şekilde yok edildiğini gösteriyor. O meşhur 1 numaralı çizimi düşünün. Evet, o çizim. Yazar bir fili bütün olarak yutmuş ve onu sindirmekte olan bir boğa yılanı çiziyor. Bu çizimi yetişkinlere gösterip korkup korkmadıklarını sorduğunda aldığı cevap hep aynı. Bir şapkadan neden korkalım ki? Yani yetişkinler o vahşi, kaotik ve hayal gücü gerektiren doğa olayını alamıyorlar zihinlerine. Alamıyorlar, evet. Onu alıp kendi o sıkıcı ve güvenli dünyalarına ait cansız bir nesneye, yani bir şapkaya indirgiyorlar. Çünkü şapka kafaya takılır, rafta durur, tehlikesizdir falan. Tam olarak kontrol edilebilir bir şey. Aynen. Fil yutmuş bir yılansa kontrol edilemez. Asıl çarpıcı olan kısım da şu bence: yetişkinlerin bu şapka teşhisinden sonra çocuğa verdikleri o tavsiye. Bırak bu yılan çizimlerini, git coğrafya çalış, matematik çöz, işte gramer öğren. Klasik yetişkin tepkisi yani. Çocuğun o sınırsız algısını alıp dünyayı sadece ölçülebilir, kurallı ve kategorize edilebilir bir sisteme hapsetmeye çalışıyorlar resmen. Bu aslında modern yetişkin epistemolojisinin, bilgiyi nasıl algıladığımızın kusursuz bir özeti bence. Kesinlikle. Yetişkinler görünmeyeni göremiyorlar. Sadece dış yüzeyi, o ambalajı değerlendiriyorlar. Çocuğun yaratıcılığını bir tür sapma olarak görüp onu ciddiyet adı altında sayılara ve kurallara boğuyorlar. Ve bu sadece bir çizimle de sınırlı kalmıyor. Kalmıyor, hayır. Bu vizyonsuzluk yetişkinlerin dünyayı ve diğer insanları nasıl yargıladığına da sirayet ediyor zamanla. Asteroid B612'yi keşfeden o Türk astronomun hikayesi var ya, Ya evet, o hikaye inanılmaz bir sistem eleştirisi. bu ambalaj takıntısının en net kanıtıdır o bölüm. Astronom 1909'da uluslararası bir kongrede o muazzam keşfini sunuyor. Ancak üzerinde geleneksel, yöresel kıyafetleri var adamın. Sonuç ne peki? Bilim dünyası, o koskoca ciddi adamlar sırf kıyafeti yüzünden onun verilerini, anlattığı gerçeği tamamen reddediyor. Dinlemiyorlar bile adamı. Ta ki 1920'de aynı astronom bu kez son derece şık, böyle Avrupâi bir takım elbiseyle aynı kürsüye çıkana kadar. O zaman herkes buluşunu ayakta alkışlıyor. İnsanların gerçeği değil, gerçeğin onlara nasıl bir kılıkta sunulduğunu değerlendirdiklerinin bundan daha keskin bir anlatımı olamaz bence. Çok doğru. Yetişkinler içeriği okumuyor, sadece etikete bakıyorlar. Rakamlara olan tapınma da bunun doğrudan bir uzantısı zaten. Kitapta harika bir tespit var bununla ilgili. Neydi o? Yetişkinlere yeni bir arkadaşınızdan bahsettiğinizde asla işin özüne dair sorular sormazlar, diyor yazar. Sesi nasıldır, hangi oyunları sever, kelebek koleksiyonu var mı falan demezler. Onun yerine ne kadar kazanıyor derler. Aynen. Kaç yaşında, babası ne kadar kazanıyor diye sorarlar. İnsanı bir Excel tablosuna, yani bir veri setine indirgerler aslında. Ve biz bu absürt zihniyetin en uç, en karikatürize edilmiş hallerini Küçük Prens'in o gezegenler arası yolculuğunda görüyoruz adım adım. O gezegenler tam bir geçit töreni. Mesela karşılaştığı o kral, tek başına bir asteroitte yaşıyor adam, evrendeki her şeye hükmettiğini iddia ediyor. Ama işin sırrı şu, sadece zaten gerçekleşecek olan şeyleri emrediyor. Güneşe batmayı emretmesi gibi. Ya evet, Küçük Prens ondan gün batımını emretmesini istediğinde kral şey diyor, şartların olgunlaşmasını beklemeliyiz.
Akşam 7:40 sularında güneşe batmasını emredeceğim. O kral figürü günümüzdeki o otorite illüzyonunun mükemmel bir yansıması bence. Nasıl yani? Biraz açsana bunu. Şöyle düşün, modern dünyada da yöneticiler, politikacılar veya bürokratlar aslında kendi kontrolleri dışında gelişen dinamikleri sanki yönetiyor gibi görünmek için inanılmaz bir çaba sarf ederler. Anladım. İktidar çoğu zaman sadece olayların akışına bir mühür basıp "bak bunu ben yaptım" deme tiyatrosudur aslında. Çok mantıklı. Veya kendini beğenmiş adam karakterini ele alalım mesela. Tek kişilik bir gezegende yaşıyor ama evrendeki herkesin ona hayran olduğuna inanıyor. Dışarıdan gelen her sesi, her eylemi bir alkış olarak, bir övgü olarak filtreliyor kendi kafasında. O da günümüzün o narsistik yankı odalarının atası gibi değil mi? Sosyal medyadaki o sahte dünyalarımız gibi. Kesinlikle öyle. Ama beni asıl dehşete düşüren, hani her okuduğumda içimi daraltan karakter o iş insanı. O çok karanlık bir karakter. Başını hesap defterlerinden bir saniye bile kaldırmıyor adam. 501 milyondan fazla yıldızı saymış ve o yıldızlara sahip olduğunu iddia ediyor. Sadece sayıyor bir de. Onları ne yapıyorsun sorusuna verdiği cevap ise tam bir modern zaman kabusu yani. Hiçbir şey diyor, sayılarını küçük bir kağıda yazıp o kağıdı bankadaki bir çekmeceye kilitliyorum. İşte buradaki psikolojik mekanizma inanılmaz karanlık. O iş insanı yıldızların o güzelliğiyle falan ilgilenmiyor, onların ışığından da faydalanmıyor. Sonsuzluğu ve evrenin kaotik yapısını alıp onu ölçülebilir, sayılabilir ve dolayısıyla sahip olunabilir bir nesneye dönüştürüyor sadece. Neden yapıyor sence bunu? Bu aslında insanın evren karşısındaki o küçüklük hissinden, o varoluşsal dehşetten kaçmak için uydurduğu devasa bir savunma mekanizması. Sayabiliyorsam kontrol bendedir illüzyonu yaratıyor kendine. Bu bana bugün sürekli veri, para veya ne bileyim eşya biriktirip onlara asla dokunmayan insanları hatırlatıyor direkt. Çok benzer bir zihniyet. Hatta dijital dünyadaki o takipçi sayılarımızı, beğeni istatistiklerimizi düşün. Hiç tanımadığımız binlerce insanı bir ekranda sayı olarak biriktiriyoruz resmen. Onları sanal bir kasaya kilitliyoruz. Evet, hiçbir gerçek bağ kurmadan. Ama o insanlara veya o yıldızlara hiçbir faydamız yok ki. Küçük Prens'in itirazı burada o kadar yerinde ki. Diyor, benim bir çiçeğim var, onu her gün sularım. 3 volkanım var, onları her hafta temizlerim. Benim onlara sahip olmamın volkanlarıma ve çiçeğime bir faydası var. Ama senin yıldızlara hiçbir faydan yok. Çok tokat gibi bir cevap. Mülkiyetin eğer içinde emek ve fayda yoksa ne kadar hastalıklı bir konsepte dönüştüğünü görüyoruz burada. Kesinlikle katılıyorum. Ve bu anlamsızlık döngüsünün en trajik noktası da sarhoş karakteri bence. Evet, sarhoş. Sarhoş içiyor sürekli. Neden içtiğini soruyorsunuz. Unutmak için diyor. Neyi unutmak için diye sorduğunuzda ise içtiğim için duyduğum utancı cevabını veriyor. Korkunç bir döngü. O küçük gezegenlerdeki tüm yetişkinler, kral, iş insanı, kibirli adam aslında kendi yarattıkları bu kısır döngülerin, bu nevrotik hapishanelerin içine kıvranıyorlar sadece. Sevgili dinleyici, tam burada durup kendine şu soruyu sormanı istiyorum gerçekten. Sen de kendi hayatında, banka hesabında, dijital dünyanda veya kariyerinde sana hiçbir estetik veya ruhsal fayda sağlamayan, senin de onlara bir yaşam enerjisi katmadığın yıldızları sırf sahip olmak için sayıyor musun? Çok yerinde bir soru. Bu uzaydaki absürtlükler silsilesini geride bırakıp dünyaya, kendi gezegenimize indiğimizde işlerin daha iyi olduğunu sanıyorsun değil mi dinleyici dostumuz? Maalesef hayır. Hiç de iyi değil durum dünyada. Uzaydaki o izole yalnızlık, dünyada yerini devasa bir hız ve verimlilik histerisine bırakıyor birdenbire. Şu demiryolu makasçısı bölümünü düşünelim. Makasçı bölümü sanayi sonrası modern toplumun en net röntgenlerinden biridir açıkçası. Nasıl bir röntgen bu? Sağdan ve soldan gök gürültüsü gibi gelen, yeri titreten devasa ekspres trenler var sahnede. İnsanlar bir yerlerden bir yerlere inanılmaz bir hızla sevk ediliyorlar. Küçük Prens ne arıyorlar, neden bu kadar aceleleri var diye sorduğunda, makasçının verdiği o cevap bütün o ilerleme mitini çökertiyor tek hamlede. Lokomotifi kullanan makinist bile bilmiyor diyor. İçerideki yetişkinler de ya uyuyorlar ya da esniyorlar zaten. Sadece çocuklar o burunlarını cama dayamış akıp giden dünyayı izliyorlar. Ne aradığını, yolculuğun kendisinin değerli olduğunu bir tek onlar biliyor çünkü. Aynen öyle. Çocuklar anı yaşıyor. Bir de o satıcı var. İnsanın susuzluğunu tamamen yok eden böyle haftada bir tane yutulan haplar satıyor adam.
İnanılmaz absürt bir fikir. Neden peki? Çünkü hesaplamışlar su içmeyerek haftada tam 53 dakika tasarruf ediyormuşsun. İşte tasarruf edilen zaman fetişizmi bu. Modern insanın zamanla kurduğu o patolojik ilişkiyi çok iyi özetliyor. Biraz daha açsana bunu. Nasıl bir hastalık bu? Şöyle, zamanı yaşanacak bir nehir olarak değil de sürekli biriktirilmesi, optimize edilmesi, tasarruf edilmesi gereken bir tür sermaye olarak görüyoruz biz. Evet, hep bir zaman yönetimi peşindeyiz. Ama o 53 dakikayla ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Sırf hızı kutsadığımız için varılacak bir hedef olmamasına rağmen sürekli hızlanıyoruz. Küçük Prens'in bilgeliği ise sürecin kendisine, yani o suyu içme eylemine odaklanıyor. Eğer harcayacak 53 dakikam olsaydı diyor, yavaşça taze bir çeşmeye doğru yürürdüm. Bak, burada sana çok temel bir itirazım var. Tabii dinliyorum. Genelde insanlar bu bölümü okuyunca Exupéry'nin sadece işte yetişkinler koşturup duruyor, ne kadar da aptallar, anı yaşamayı bilmiyorlar falan dediğini sanıyor. Yüzeysel bir okuma yani. Bence yazarın kastettiği şey çok daha karanlık burada. Yetişkinler bu hızı yanlışlıkla veya aptallıktan yaratmadılar bence. Nasıl yani? Bilinçli bir tercih mi diyorsun? Belki de bu hız ve telaş, o makasçının bahsettiği bulunduğun yerde asla mutlu olamama hissinden, kaçmak için kasıtlı olarak icat edilmiş bir uyuşturucudur. Bu çok iyi bir nokta. Düşünsene, eğer durursak, o 53 dakikada çeşmeye böyle yavaş yavaş yürürsek, kendi zihnimizin içindeki o korkunç boşlukla, o yalnızlığımızla baş başa kalacağız. Yetişkinler kendilerinden kaçmak için bu bitmek bilmeyen meşguliyet hissine ve hızı kullanıyor olamazlar mı sence? Bu harika bir okuma oldu ve felsefi olarak çok daha tutarlı kesinlikle. Hız, o zaman varoluşsal bir anestezi görevi görüyor. Anestezi, çok doğru bir kelime. Bu bana Blaise Pascal'ın o meşhur sözünü hatırlatıyor. İnsanın bütün mutsuzluğu odasında tek başına sessizce oturamamasından kaynaklanır der Pascal. Tam olarak bu işte. Yetişkinler trenlerin içinde uyuyorlar çünkü uyanık kalıp o hızın anlamsızlığıyla yüzleşmekten deli gibi korkuyorlar. Sürekli bir şeyleri optimize etmek, bir yerlere yetişmek aslında kendimizle yüzleşmeyi ertelemenin en sosyal, en kabul edilebilir yoludur günümüzde. Peki bu anesteziden, bu sürekli kaçış halinden nasıl kurtulacağız o zaman? Eğer dünya anlamsız sayılarla, o hapsolmuş egolarla ve nereye gittiğini bilmeyen trenlerle doluysa, biz buraya nasıl bir anlam katacağız? Asıl soru bu zaten. İşte kitap, hikayenin tam kalbinde bize o zor reçeteyi sunuyor yavaş yavaş. Disiplin ve bağ kurma felsefesi. Çok kritik bir bölüm burası. Ama bağ kurmanın o güzelliğine geçmeden önce o disiplin kısmını, yani gezegeni içten içe yiyip bitirme potansiyeli olan o büyük tehlikeyi, baobabların konuşmalıyız kesinlikle. Baobablar genellikle sadece ekolojik bir metafor gibi algılanır okuyucular tarafından ama aslında tamamen zihinsel bir hijyen meselesidir bu. Zihinsel hijyen mi? Nasıl yani? Küçük Prens'in gezegeninde iyi tohumlar ve kötü tohumlar var biliyorsun. Baobab ağacı tohumları ilk filizlendiklerinde zararsız küçük bir gül fidanına benzerler. Fark edilmeleri zor yani. Aynen öyle. Ancak eğer onu zamanında tanımaz ve henüz küçükken söküp atmazsan kökleri bütün gezegeni sarar ve o küçücük gezegeni paramparça eder sonunda. Çok korkunç bir son. Bu aslında içimizde büyüyen kin, anlamsızlık, kibir veya o biraz önce bahsettiğimiz varoluşsal boşluk gibi zararlı düşüncelerin ta kendisidir. Kök salmasına izin verirseniz sizi yok eder. Şey diyor ya hani, sabahları kendi temizliğini bitirdikten sonra gezegenin de temizliğini yapmalısın. Evet, müthiş bir kural. Bu inanılmaz bir ruhsal disiplin talebi aslında, ancak zihnini bu zararlı köklerden temiz tutarsan, o tek bir güle, o gerçek sevgiye ve anlama yer açabilirsin hayatında. Fakat dünyaya geldiğinde Küçük Prens, o devasa travmayı yaşıyor maalesef. Kitabın kırılma noktalarından biri orası. Kendi gezegeninde üzerine titrediği evrendeki tek eşsiz çiçek olduğunu sandığı o gülünün, dünyada bir bahçeye giriyor ve orada tıpatıp aynısı olan tam 5000 tane gül görüyor birden. Çok büyük bir yıkım. O anki çöküşünü düşünebiliyor musun? Kendini evrenin en zengini sanarken aslında sıradan bir papatyaya, sıradan bir çiçeğe sahipmiş meğer. Çimenlerin üzerine kapanık hüngür hüngür ağlıyor çocuk orada.
Bu ağlama modern insanın kendi biricikliğinin yok oluşu karşısında yaşadığı o derin travmadır aslında. Hı hı. Hepimiz kendi aşkımızın, kendi acımızın, kendi sevdiklerimizin evrende tek ve eşsiz olduğuna inanmak isteriz içgüdüsel olarak. Tabii özel hissetmek isteriz. Ama biyolojik veya istatistiksel gerçeğin yüzümüze çarpması, seninki de milyarlarca insandan sadece biri gerçeği bizi bir anda hiçliğe sürükler. İşte tam bu hiçliğin, bu krizin ortasında o eşsiz karakter Tilki sahneye çıkar. Ah, Tilki. En sevdiğim karakter. Bir kitabın tüm felsefesini ters yüz eden o kavramı öğretir ona. Evcilleştirmek. Tilki diyor ki evcilleştirmek çoktan unutulmuş bir eylemdir. Bağ kurmak demektir diyor. Aynen. Tilkinin ona anlattığı mekanizma o kadar büyüleyici ki, şöyle diyor, şu an sen benim için yüz binlerce küçük çocuktan sadece birisin. Benim sana ihtiyacım yok, senin de bana. Karşılıklı bir kayıtsızlık hali. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden biriyim diyor. Ama eğer beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyacımız olacak. Sen benim için dünyadaki tek kişi olacaksın, ben de senin için dünyadaki tek tilki olacağım. Ve ardından o evrensel sırrı fısıldıyor kulağına. İnsan ancak kalbiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Özde olan, esas olan göze görünmez. Tüylerim diken diken oluyor bu cümlede. Uzmanlık alanım olan her türlü nesnel analizi, o rasyonel veri setini tamamen çökerten bir cümledir bu aslında. Nasıl çökertiyor? O bahçedeki 5000 gül, fiziksel olarak Küçük Prens'in gülünü tıpatıp aynısı olabilir. Renkleri, yaprakları aynıdır. Ama aradaki o devasa farkı yaratan şey, kimyasal yapıları değil, aralarındaki o görünmez bağdır. Hı hı. Gülünü evrendeki tüm güllerden farklı kılan şey Küçük Prens'in onun için bizzat harcadığı zamandır. Onu rüzgardan korumak için cam fanusla örtmesi, kelebeklerle tanışabilsin diye tırtılların birkaçını bırakıp diğerlerini öldürmesidir o emeği yaratan. Bu bağ kurma meselesini düşündüğümde benim aklıma hep el işçiliği veya bahçecilik falan gelir. Çok güzel bir analoji, evet. Gidip mağazadan kusursuz böyle fabrikasyon bir ahşap masa alabilirsin parasıyla. Ama kendi ellerinle günlerce zımparaladığın, ter döktüğün, belki yaparken elini kestiğin o hafif eğri büğrü masa senin için paha biçilmezdir. Kesinlikle öyle. Çünkü o masanın liflerinde senin zamanın, senin emeğin vardır artık. Tilkinin şu sözleri aklımdan hiç çıkmıyor bu bağlamda. Hangisi? Ben ekmek yemem, buğday tarlaları benim için hiçbir şey ifade etmez diyor tilki. Bu çok üzücü. Ama senin altın sarı saçların var. Eğer beni evcilleştirirsen o altın sarı saçaklar bana hep seni hatırlatacak. Ve ben rüzgarın o buğdayların arasında çıkardığı sesi seveceğim diyor. Çok şiirsel bir dönüşüm. Anlıyor musun? Bağ kurmak, etrafımızdaki sıradan, donuk, o anlamsız materyal dünyayı alıyor ve onu sihirli, anlamlı bir semboller bütününe dönüştürüyor birdenbire. Algının tamamen yeniden inşasıdır bu olay. Dünya artık nesnelerden değil, anlamlardan ve hatıralardan ibaret hale gelir bizim için. Çok doğru. Ancak bu büyük sihrin, bu ruhsal dönüşümün ödenmesi gereken çok ağır bir bedeli vardır. Neymiş o bedel? Sorumluluk ve ayrılık acısı. Hikaye bizi o karanlık ve kaçınılmaz sona, çölün derinliklerine ve o kuyuya doğru yavaş yavaş çekerken, bağ kurmanın sadece bir keyif değil, aynı zamanda varoluşsal dev bir yük olduğunu görüyoruz. Çölde 8. gün, suları bitiyor artık, motor bozuk, güneş tepede yakıyor ve o ölümcül susuzluğun içinde bir kuyu arayışına çıkıyorlar pilotla. Çok gergin bir atmosfer. Kuyu bulduklarında, o çıkrıktan çektikleri suyu içerken, o suyun sıradan bir hidrojen ve oksijen bileşimi olmadığını hissediyorlar derinden. Normal bir su değil o artık. O su, o hapsatan tüccarın 53 dakika tasarruf ettiren ürününe hiç benzemez. Pilot o suyu içerken, suyun kalbe bir bayram hediyesi gibi geldiğini söylüyor. Neden sence? Emek var çünkü işin içinde. Aynen öyle. Çünkü o su, yıldızların altındaki o uzun yürünüşün, o çıkrık makarasının çıkardığı şarkının ve o kollardaki bedensel emeğin bir sonucudur. Çölü güzelleştiren, diyor Küçük Prens, bir yerlerde bir kuyu saklı olmasıdır. Değerin kaynağının aslında umut ve emek olduğunun altını çok kalın çiziyor burada yazar. Ancak çölün o sert gerçekliği bize sorumluluğu da hatırlatıyor bir yandan. Sorumluluk derken, Küçük Prens, tilkinin ona öğrettiği o en ağır dersi kabullenmek zorunda artık.
Evcilleştirdiğin şeyden sonsuza dek sorumlu olursun demişti ya. Ah, evet. Korunduğunu sanan, aslında son derece kırılgan ve saf olan Gül'üne karşı devasa bir sorumluluğu var çocuğun. Onu orada öylece bir başına bırakamaz. Ve bu sorumluluğu yerine getirebilmek için yapması gereken fedakarlık o kadar büyük ki. Boyunu aşıyor resmen. Gezegenine geri dönmesi lazım, tamam. Ama bedeni, o fiziksel varlığı o kadar uzun bir yıldızlar arası yolculuk için çok ağır. Bu yüzden çölde yılanla o ürpertici, kan donduran anlaşmasını yapıyor. Okurken insanın nefesi kesiliyor o sahnede. Yılan, onu sarı bir şimşek gibi geldiği yere, yıldızına göndereceğini söylüyor. Bunun ölüm demek olduğunu ikisi de çok iyi biliyor aslında. Sessiz bir kabulleniş var orada. Küçük Prens pilota veda ederken diyor, bedenimi yanımda götüremem, o çok ağır ama üzülme, bu sadece terk edilmiş eski bir ağaç kabuğu gibi olacak. Eski ağaç kabukları için üzülülmez ki, diyor. Çok sarsıcı bir veda. Gülen'e duyduğu o sorumluluk, bağ kurmanın getirdiği o yükümlülük, bedensel varoluşun ve ölüm korkusunun tamamen önüne geçiyor o an. O sarı şimşek çaktığında ve Küçük Prens sessizce kuma yığıldığında aslında orada gördüğümüz şey bir son değil. Ne peki? Saf sorumluluğa, aşka ve o öze geri dönüştür aslında o. Ve bu radikal eylem geride kalan anlatıcıda, yani pilotta, kalıcı bir ontolojik değişim yaratır. Evrene bakış açısı değişiyor adamın. Kesinlikle. Pilot, dünyada kalmıştır bedenen ama artık gökyüzüne baktığında o yıldızlar, o milyarlarca yanan ateş topu eskisi gibi sessiz ve anlamsız değildir. Evrenin bütün dokusu değişmiştir onun için. Hı hı. Küçük Prens orada bir yerde olduğu için pilot gökyüzündeki tüm yıldızların 500 milyon küçük çıngırak gibi kahkaha attığını duyar. Bağ kurmak, o soğuk ve mekanik evreni canlı, nefes alan ve bizimle konuşan sıcak bir yuvaya dönüştürmüştür artık. Çok güzel özetledin. Ama yazar Antoine de Saint-Exupéry bizi o huzurlu, yıldızların güldüğü, mutlu sonla rahat bırakmıyor, değil mi? Yok, maalesef bırakmıyor. Bize nihai bir felsefi test sunuyor en sonunda. Ve aslında çoğu insanın okurken gözden kaçırdığı o dehşet verici detayı, o kışkırtıcı muammayı önümüze bırakıp gidiyor. Evet ya, şu ağızlık ve kayış meselesi. Aynen öyle. Pilot, kitabın en sonunda Küçük Prens gezegenine dönerken onun için çizdiği koyuna takılması gereken ağızlığa bir deri kayış çizmeyi unuttuğunu fark eder. Sadece küçücük bir çizim hatası, bir anlık unutkanlık. Hı hı. Ama bu küçük hata, evrenin tüm kaderini değiştirme potansiyeline sahiptir işte. Çünkü eğer kayış yoksa, Küçük Prens o ağızlığı koyunun ağzına bağlayamaz. Ve bu şu yakıcı soruyu doğuruyor zihnimizde. Acaba o görünmeyen gezegende o gece koyun gülü yedi mi yoksa yemedi mi? Bütün mesele bu. Küçük Prens onu cam fanusla korumayı başardı mı her gece olduğu gibi, yoksa bir anlık dalgınlıkla o koyun o eşsiz gülü çiğneyip yok mu etti tamamen? Gerçekten ürkütücü bir ihtimal. Eğer yediyse gökyüzündeki o 500 milyon çıngırak, o neşeli kahkahalar anında hıçkırıklara, gözyaşlarına dönüşür, bütün evren ağlar o gül için. Eğer yemediyse evren neşeyle gülmeye devam eder ve yazar bize kesin bir cevap vermiyor kitabın sonunda. Vermemesi de gerekiyor zaten bence. Neden sence? Çünkü bu okuyucuya tutulmuş devasa bir aynadır. Biz de yetişkinler gibi her şeyin kesin bir sayısı, net bir kanıtı, mutlak bir garantisi olsun mu istiyoruz hayatta? Belirsizliğe hiç mi tahammülümüz yok? Çok haklısın. Yoksa o belirsizliğin, o devasa muammanın tam ortasında sadece umut ederek durmayı başarabiliyor muyuz? Yıldızların gülüp gülmemesi aslında bizim içimizdeki o umut veya felaket senaryolarına olan eğilimimizi test ediyor tamamen. İnanılmaz bir meydan okuma bu bize. Demek ki evrenin bize ne söylediği tamamen kendi içimizdeki sevginin, o koruma içgüdüsünün ve görünmeyene olan o inancımızın ne kadar sağlam olduğuna bağlı günün sonunda. Aynen öyle. Sen de bu derinlemesini incelemenin ardından sevgili dinleyici, bu gece veya yarın ilk fırsatta gökyüzüne bak. Yıldızların güldüğünü mü yoksa ağladığını mı sor kendine. Ve dürüstçe cevap versinler. Evet, cevabın ne olduğuna çok dikkat et. Çünkü o cevap sana kendin hakkında çok şey söyleyecek aslında. Unutma, çölde her zaman bir kuyu saklıdır. Yeter ki onu dışarıdaki o ambalajlarla değil, kalbinizle aramayı bilin.
Çok güzel bir kapanış oldu. Ve tabii ki bunun gibi bizi konfor alanımızdan çıkaran, ufkumuzu genişleten, daha nice derin felsefi yolculukta birlikte olabilmemiz için Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.